Evet arkadaşlar, dünyanın etrafını 4 defa bu araçla döndük. Motor kodumuz GFW. 180.000 kilometreye geldi. Tekrar detaylı bir yağ değişimi, daha yüksek çözünürlüklü bir yağ değişimi yapacağım. Size en detaylı ayrıntısına kadar anlatacağım. Cihaz biraz soğuk olduğu için cihazı biraz bir 10 dakika falan ısıtıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kapağı buradan alarak detaylı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar anlatacağım arkadaşlar. Yağ filtresini değişeceğiz ve devam edeceğiz. Evet, şimdi motor kapağını alıyoruz arkadaşlar. Evet, biraz yukarı doğru. Evet, aynen 4 tane tırnağı vardır. Çekin arkadaşlar. Evet. Evet. Bu şekilde hem bakacağız arkadaşlar. Ufak tefek sızıntılar, kaçaklar var mı? Bunun biliyorsunuz kroniktir. Emme manifoldu 100 küsür binde değişmişti. Bir sıkıntı yok. Daha önceki videomda şu enjektör Aspart kullanmıştım. Hala devam ediyoruz. Bir 100.000 kilometre gitti. 1,5-2 sene bilmiyorum. Ne zaman video çektim hatırlamıyorum. Ondan sonra hafif bir enjektör diplerinden bir terletmeler var. Belki 200.000'e geldiği zaman bir enjektör revizyonuna göndereceğiz. Şu enjektör keçeleri değişecek arkadaşlar. Makine 200.000'e geliyor. Daha makine dairesine bir şey ellettirmedik. Dediğim gibi şu emme manifoldunu daha önce değiştirmiştik. Ondan sonra başka da bir işlem yapmadık arkadaşlar burada. Şimdi makine biraz evet sıcak. Yağın viskozitesini arttırmak için biraz sıcak olması iyidir motorun. Biraz soğuduktan sonra arkadaşlar yağ değişimine geçeceğim. Şurada da arkadaşlar yağ kapağımız var. Buraya yağ kapağımızı şuradan arkadaşlar uzun saplamalı lokmayı buradan sokarak arkadaşlar bunu şu gördüğünüz kapağı gevşeteceğiz ve hangi lokma kullandığımı numaralara göre hepsini anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaç bu lokma numarası? 32 mm arkadaşlar. Önce buraya lokmayı sokun arkadaşlar. Daha sonra da şöyle gördüğünüz üzere saplamayı şu şekilde deliğe denk gelecek gibi arkadaşlar şöyle itin ve yağ kapağı gördüğünüz üzere bu şekilde sokmuş olduk. Bu böyle kalsın arkadaşlar. Şimdi aşağı bakacağız. Aşağıdaki karter korumasını da vidalayacağız. Bu şekilde kalsın. Ön hazırlık diyelim biz bunlara. Daha sonra şimdi aşağıda gördüğünüz üzere motor şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Şu kapağı, plastik kapağı alacağız ki karter tapasına ulaşalım. Evet arkadaşlar, burada T25 ile bu karter vidalarını söküyoruz arkadaşlar. Bakın şurada. Burada etrafında oluyor. Yaklaşık bir 8-9 tane vida var. Zaten görürsünüz. Bunları T25'le arkadaşlar söküyoruz. Bu şekilde vidaları almaya başladık. Alttaki karter koruması, plastik karter koruması arkadaşlar. Evet arkadaşlar, genel olarak şöyle kontroller yapıyoruz. Buralara falan bakıyoruz. Şu kablo yağ seviye kablosu. Buna bir bakacağız. Şöyle baktığımız zaman arabada bir kaçak göçek yok. Şurada EGR varfi var. Bu değişti. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Belli bir kilometreden sonra 180.000'de falan bunlar değişiyor. Benimki de değişti. Ve baktığım zaman motorun genel durumunda hafif terletmeler dışında şöyle göstereyim. Pek de şey yok yani. Böyle bir problem yok. Şu karterin orada herhangi bir terleme yok arkadaşlar. Şöyle sağa sola böyle genel bir sıvı kaçağı falan bakıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Motorumuz 180.000-200.000'e gidiyor. Gayet sağlıklı. Yağlığını değişiyoruz. Sık sık yağ periyodu çok önemli. Ben 9.000-10.000 kilometre bir değişiyorum. Çünkü bu makine şehir içi çok gittiği için. O yüzden sık değiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani şu an bir problem yok baktığım üzere. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buraları arkadaşlar yavaş yavaş burayı, bu gördüğünüz yağ tapasını açacağız. Yukarıdan da kapakları açacağız arkadaşlar. Daha sonra yavaş yavaş bunları detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Buraya muhakkak bir tane huni veya bir 5 litrelik şey koyun, yağ sağa sola damlamasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, alttaki tapayı gevşetmeden önce şöyle yağ kapağımızı buraya alıyoruz. Buradan hava alıp yağın aşağı süzülmesi için yağ kapağını açıyoruz. Daha sonra da arkadaşlar filtreyi açacağız. Önce alt tapayı açalım. Çünkü evet arkadaşlar. Şimdi biraz gevşettik. Elimizle gevşetebiliriz. Şimdi altına muhakkak bir tane pet şişe ve artık yağı koyabileceğimiz bir kap alın. Artık yağları muhakkak geri dönüşüm merkezlerine gönderin. Lütfen doğaya onları dökmeyin. Kanalizasyonu dökmeyin. Çevremeyin diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yağ dökülüyor. Şöyle gördüğünüz üzere.
Bunun tamamen kovayı doldurmasını bekleyeceğiz. Ve daha sonra bu kovayı 4-5 litrelik bir kaba doldurup böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra geri dönüşüm merkezine göndereceğiz. Şu an yağ akıyor. Yağ tağın aksın, sonra filtrenin orayı da açacağız arkadaşlar. Bu böyle süzülmeye devam etsin. Evet, 32 lokmayla kapağı gevşetiyoruz arkadaşlar. Yağımızın tamamı aşağıda bidona doldu. Evet, yavaş yavaş kapağı söküyoruz. Evet arkadaşlar, kapak geldi. Kapağı buradan alacağız. Şöyle bir bez koyun da biraz buralar yağ olabilir. Kapağı arkadaşlar, evet böyle alıyoruz. Daha sonra yağa bakacağız. Partikül falan var mı? Gözümüzle bir kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Biraz temizlik. O-ringler değişecek bunun. O şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurada 1, 2, bir de filtrenin çevresinde 3 tane O-ring var. Bunları değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu da ek bilgi. Yeni filtrede arkadaşlar 1, 2, 3 tane O-ring geliyor. En büyük O-ring arkadaşlar şurada çentik vardır. Bunu göstereyim size. Evet, nerede o çentik? Arkadaşlar şurada bir çentik vardır. Bu çok önemli. Bu can alıcı nokta. Şu çentin bir üstündeki kanal, bakın eski O-ring'i muhakkak bakın nereden çıktığına. Yanlış da olabilir. Daha önce tamirci yanlış da yapmış olabilir. Şu çentin arkadaşlar bir üstünde bakın şu O-ring kanalına O-ring'i arkadaşlar, büyük O-ring'i buraya yapıştıracağız. Ve yazı üste gelecek. Ben Fitron marka kullanıyorum. Eskiden MAN kullanıyordum. Ekonomik koşullar. İkisi de aynı üretici arkadaşlar. Bu Fitron marka filtreleri MAN üretiyor. Ben baktım, çıkan filtreyi de göstereyim size arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Onu da size göstereceğim. Bu arkadaşlar Fitron marka filtre. Herhangi bir yıpranma, aşınma, patlama, çatlama yok. Gayet iyi gözüküyor. Bunu da size yani gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bu markayı, ama orijinal olduğuna muhakkak dikkat edin yani. Orijinal olması önemli. Ben bu kendi internet sitesinde beldeki bayilerden almaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Bizim maalesef ülkede inanılmaz bir sahtekarlık da var. Her şeyin sahtesi olduğu gibi. Arkadaşlar, yeni O-ringleri bir kapağa şöyle azıcık bir yağ dökün. Bu yağla bir güzel şöyle etrafını bir güzel yağlayın arkadaşlar. Teker teker arkadaşlar şeyleri değişeceğiz. Gördüğünüz üzere filtreleri 1, 2, 3 tane O-ring değişimi var gördüğünüz üzere. Arkadaşlar böyle şu an tek elime çekim yaptığım için şöyle önce ortanca, sonra da küçük O-ring'i takın arkadaşlar. Tornavida ile güzel etrafına böyle dolandırarak ve şu şekilde dolandırarak arkadaşlar bunları yuvalarına oturtun. Evet arkadaşlar, böyle O-ring'leri taktık. Gördüğünüz üzere çentiğin orada kanala oturacak arkadaşlar. Çentik, bir saniye geliyorum çentiğe. Bakın çentik burada. Tam o da onun bir üstündeki kanala büyük O-ring. Daha sonra zaten burada yerleri belli. Detaylara kadar anlatmaya çalışıyorum. Hiç bilmeyen bir değiştirsin arkadaşlar. Burada ortanca, bu da en küçük O-ring arkadaşlar. Şu yazı bu şekilde böyle oturtacaksınız ve çıt diye bir ses gelecek arkadaşlar. Şöyle baskı yapın. Şöyle çıt. Evet arkadaşlar, bu oturdu. Yazı üste geldi. Bu şekilde bunu 25 Nm yazıyor. Volkswagen'in belirlediği tork değeri. Bu torkta sıkacağız arkadaşlar. Önce elinizle bir kendinizi sıkın. Diş attırmayın. Daha sonra bunu 25 Nm'ye sıkacağız arkadaşlar. Filtre değiştirme işlemi bu kadar. Arkadaşlar size pratik bilgi. Önce 32 lokmayı takın. Şu EGR borusu yüzünden biraz böyle çapraz sokup daha sonra bunu saplama borusunu takın. Daha rahat çalışırsınız. Önce lokmayı takın. Şurada. Önce elinizle hafif çevirin. Daha sonra 25 Nm ile torklayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, torkumuzu 25 Nm'ye getirdik. Şimdi sıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, daha fazla zorlamıyoruz. 25 Nm'de arkadaşlar bıraktık. Siz de fazla zorlamayın. Eğer tork anahtarınız yoksa tatlı sert bir şekilde sıkın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu diş kaptırmak için önce elinizde şöyle sıkın. Gidebildiği kadar gitsin arkadaşlar. Daha sonra alyan anahtarıyla sıkacağız. Yukarıdan yağ koyduğumuzda akmaması için önce tabii ki arkadaşlar tapamızı sıkmamız lazım. Bakın elimle rahatlıkla sonuna kadar geldi. Şimdi bunu torklayacağız arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bunun tork değeri de 24 Nm olarak geçiyor. Ben 25 tork sıktım arkadaşlar. Fazla sıkmayın. Yani eğer tork anahtarınızda yoksa yani çok böyle hani boş bırakmayın. Çok da böyle hani sert sıkmayın. Çünkü ısınıyor, soğuyor. Alüminyum malzeme, o yüzden dikkat edin. Yani 2-3 yağ değiştirme, bir tapayı da değiştirmeye bakın arkadaşlar. Genelde böyle söylüyor kitapçıklar, PDF'ler. Ben evet torkladım arkadaşlar. Karter tapamızda taktıysak şimdi yukarıdan yağ koymaya geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar ben mobil ESP kullanıyorum. 530 kullanıyorum. Şurada orijinal kapak bandı arkadaşlar. Bunu da özellikle bayiden almaya bakıyorum. Yani çünkü bir şey olur diye, yağ çok önemli. Bayiden alıyorum. Hep sürekli aldığım yerden mobil bayisi. Orijinal. Yani internette çok ucuza da var. Ben bunu Ağustos 2025 fiyatı 1740 liraya aldım. 4 litre arkadaşlar. Üstüne de 1 litre küçük benim ufak bir mobil birim var. Eğer yağ çubuğuna bakıyorum arkadaşlar. Yağ çubuğunda eksiğim varsa oradan tamamlıyorum. Zaten bu arabalar 4.3 litre alıyor arkadaşlar. 4.3, bunu unutmayın. Ama 4 litre artı üstüne az bir şey tamamlıyorum. Çoğu zaman 4 litre de yetiyor gibi. Gene de yağ çubuğuna bakarak siz de karar verebilirsiniz. Şimdi yağ arkadaşlar huni yardımıyla buradan dolduracağız. Evet arkadaşlar, şimdi yağ seviyemize bakıyoruz. Şimdi bunu bir silelim. Tekrar bir sokalım. Evet, şimdi çekelim. Evet, şöyle yağ çok temiz olduğu için arkadaşlar tam şu seviyelerde falan, yani maksa çok yakın. Dediğim gibi biraz motor bir çalışsın, bir yağ bir otursun. Dediğim gibi 1 litre zaten daha önceden ekstra bir yağım vardı. Onu böyle eğer bir eksik falan olursa oradan tamamlıyorum. Yani 4 litre çoğu zaman bana yetiyor ve bu yağda bilmiyorum, ben çok memnunum. Yani hiç araba yağ yakmıyor. 180 bine 200 bine geldi motor. O yüzden koyduğum gibi alıyorum arkadaşlar. Yani bu şeyi tavsiye ederim ben. Volkswagen DPF'li arabalar için. Burada standartlarını da karşılıyor arkadaşlar. Şurada standartları da var. Bu Volkswagen'in ACA standartlarını görüyorsunuz. Onları API standartlarını karşılıyor. Tam şöyle, yazılar küçük olduğu için gösteremiyorum ama yani Volkswagen'de bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani mobil bir ESP, bunu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar yağ doldurduk. Dediğim gibi yağ seviyesini muhakkak biraz yol yapsın, kontrol edeceğiz. Yani dediğim gibi küçük bir tane şurada ufak bir litrelik yağımız var. Bundan artı eksi arkadaşlar. Yani bir bardak belki ekleriz, belki eklemeyiz. Duruma göre değişecek. Ama 4 litre kurtarıyor arkadaşlar bu yağda. Bu makinede. Zaten kendi kapasitesi 4.3 litre. O yüzden bu şekilde kapağı kapatıp karter koruma plastiğini de taktıktan sonra işlemi biteceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir 5 dakika motoru çalıştırın. Bir kaçak var mı? Buralara bakın. Şurada yağ kapağının kenarında bir şey var mı? Aşağıda tapaya da bakacağız arkadaşlar. Bir kaçak göçek var mı? En son karter koruma plastiğini kapatacağız arkadaşlar. Biraz çalışsın makina. Daha sonra bir dinlendikten sonra yağ seviyesini bir daha kontrol ederiz. Ekleme varsa ekleme yaparız. Gerek yoksa bu şekilde devam ederiz arkadaşlar. Şimdi karterin oraya bakacağız. Evet, burada herhangi bir terleme yok arkadaşlar. Böyle sağından solundan bakıyorum, şu an telefon açısı değişik olduğu için şu kenarlarda herhangi bir terleme yoksa arkadaşlar bu işlem başarılı olmuştur. Şimdi alt muhafaza kapağını takıp işlemi sonlandıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son olarak da kapağımızı takıyoruz ve işlemi sona erdiriyoruz. En detayına kadar, hani en hassas noktaları sizlere anlattım arkadaşlar. Kapağı oturtturmayı, şöyle 4 tane plastik vardır. Onları da unutmayalım arkadaşlar. Bizlere abone olun, beğenin, yorum yazın. Muhakkak eksik yediğimiz varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Sizlerden gelen geri bildirimler bizleri gerçekten onurlandırıyor. Sağlıklı kalın, sıhhatli kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.